Başlarken kolay sihirli halka yapacağım. Hemen şöyle ipimi tuttum. Bir halka oluşturdum. Bakın bu şekilde. 3 milimetre tığ kullanıyorum. Hemen bu halkadan tığımı geçirdim. Buradan bir ip aldım ve hemen bir zincir çektim. Şimdi halkamı bozmadan şöyle bakın. Dibinden sabitledim. 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bir ip aldım. Hemen yanına bir ikili trabzan. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma 2 defa ip alıyorum. Hemen yanına bir üçlü trabzan. İkisini birlikte, ikisini birlikte, son ikiyi birlikte topladım. Tekrar 2 zincir. Tığıma 2 defa ip aldım ve üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle halkamızı biraz küçültelim. Hemen bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Tekrar 3 zincir. Şimdi bir ip aldım. Bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Son kez bir ikili trabzan. Evet, şimdi burada halkamızı küçültelim önce şöyle. Sonra tekrar edelim. Şöyle bakalım hemen. Bakın başlangıçta 5 tane zincir çektim. Bir ikili trabzan. 3 tane zincir çektim. Bir üçlü trabzan, 2 zincir, bir üçlü trabzan, 3 zincir, bir ikili trabzan, 2 zincir, tekrar bir ikili trabzan yaptım. Daha sonra bu ipimizi iğne yardımıyla gizleyeceğiz. Şimdilik bu şekilde kalabilir. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Hemen terse döndüm. Bir ip aldım. Şimdi bu ilk boşluğumuzu bırakıyorum. Sıradaki 3 zincir boşluğuna şöyle tığıma 2 defa ip aldım. 3 zincir boşluğuna 3 tane yarım üçlü trabzan yapacağız. İlk ikisini aldım. Diğer ikisini aldım. Son ikiyi tığda bıraktım. Tekrar tığıma 2 defa ip aldım. İlk ikisini, diğer ikisini, sonuncuyu tığda bıraktım. Şöyle üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Tekrar tığıma 2 defa ip aldım. 3 yarım üçlü trabzan yapıyoruz. Evet, şöyle üçüncüsü, hepsini birlikte topladım. Şimdi tekrar 3 zincir. Yine aynı boşluğun içine 3 yarım üçlü trabzan. Tekrar hepsini birlikte topladım. Şimdi 2 zincir, tığıma 2 defa ip aldım. Hemen şu arada 2 zincir boşluğumuz var. Buraya bir üçlü trabzan. Evet, tekrar 2 zincir, tığıma 2 defa ip aldım. Şimdi sıradaki 3 zincir boşluğuna yine aynı şekilde 3 tane yarım üçlü trabzan yapıyoruz. Bu üçerli gruplarda yine 3 tane yapacağız. Şöyle ikincisi, tekrar üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Arada 3 zincirimiz var. Ve ikincisi. Aynı boşluğun içine yine 3 tane yarım üçlü trabzan. Son kez hepsini birlikte topladım. Şimdi 2 zincir çektim. Tığıma yine 2 defa ip aldım. Son trabzanın üzerine bakın. Arada 2 zincirimiz kalacak. Burada 1, 2, 3. zincirin içine battım. Hemen buraya bir üçlü trabzan yaptım. Başlangıçta 7 tane zincirimizin yerine bu şekilde bir üçlü trabzan, arada da 2 zincirimiz var. Şimdi 1, 2, 3, 4,
5 tane zincir çektim. Bir sıra 7 zincir çekeceğiz. Bir sıra 5 tane zincirle yeni sıraya başlıyoruz. Tığıma ip aldım. Evet, hemen ilk boşluğun içine bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı boşluğun içine bir ikili trabzan daha yaptım. Yani burada bir tane V boşluğu yapmış olduk. 5 tane zincir ve ilk boşluğun içine bir ikili trabzan, 3 zincir, bir ikili trabzan, V boşluğumuzu bu şekilde yapmış olduk. 2 zincir. Şimdi sıradaki boşluğa bir sık iğne. Burada 2 zincirlerinizi çok sıkı çekmeyin. Tekrar 2 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne. 2 zincir, bir ip aldım. Şimdi ortada bir tane üçlü trabzanımız var. Hemen buraya batıyorum. Buraya bir ikili trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Tığıma 2 defa ip aldım. Aynı trabzanın üzerine bir üçlü trabzan. Tekrar 2 zincir. Tığıma 2 defa ip aldım. Aynı trabzanın üzerine yine bir üçlü trabzan. Tekrar 3 zincir. Son kez, bu kez tığıma bir ip aldım ve ikili trabzan yapacağım. 3 zincir çektikten sonra buraya bir ikili trabzan yaptım. Şimdi burası bizim köşemiz olduğu için ortadaki. Burada 2 zincir çektim. Hemen buraya bir ikili trabzan. 3 zincir, bir üçlü trabzan, 2 zincir, tekrar bir üçlü trabzan, 3 zincir, tekrar bir ikili trabzan. Yani burada aslında V boşlukları yapmış olduk. Burası da bizim köşemiz olmuş oldu. Evet, şimdi 2 zincirle devam ediyoruz. 2 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne. 2 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar 2 zincir, son boşluğa V boşluğu yapacağız. Hemen bir ikili trabzan, 1, 2, 3 zincir, tekrar bir ikili trabzan. Şimdi bu trabzanları şöyle çekelim. Sonda yine 2 zincir çektim, bir ip aldım. Başlangıçtan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirin şöyle içine bir ikili trabzan yaparak sırayı tamamlıyoruz. Bu şekilde. Şimdi tekrar 7 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen döndüm. Yine ilk boşluğu atlıyorum. V boşluğun içine yine çiçeğimizin yapraklarını yapacağız. Tığıma 2 defa ip aldım. 3 tane yarım üçlü trabzan. İlk ikisini alıyorum. Diğer ikisini aldım. Son ilmeği tığda bıraktım. Evet, şöyle hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. Bu yapraklarımızın arasında her zaman 3 zincirimiz var. Tekrar 3 tane daha yapıyorum. Hepsini birlikte topladım. 3 zincir ve son kez aynı boşluğun içine 3 yarım üçlü trabzan. Evet, hepsini birlikte kapattım. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Tığıma 2 defa ip aldım. Bu sırada üçlü trabzanlarla devam ediyoruz. Hemen şu arada yapmış olduğumuz 2 zincir boşluğumuz var. Tam ortadakine bakın, buraya atlıyorum. Tam ortadakinin içine battım. Buraya bir üçlü trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir, tığıma 2 defa ip aldım yine. Şimdi burada yine boşluğu atlıyorum. Bu ortadaki köşemizin olduğu yerde V boşluğumuzun içine bir tane daha bu çiçeğimizden yapacağım. Yine üçerli gruplar, yarım üçlü trabzan yapıyorum. Önce 3 tane. Tekrar 3 zincir, hemen yanına 3 tane daha. Burayı biraz hızlı artık ilerleyeceğim çünkü hep aynı şekilde ilerliyoruz. 3 zincir ve son kez 3 tane
Yarım üçlü trabzan. Evet, hepsini birlikte topladım. Şimdi 2 zincir, tığıma yine 2 defa ipimi aldım. Hemen burada şu ortada 2 zincir boşluğumuza bir üçlü trabzan. Tekrar 2 zincir, hemen yanında V boşluğumuz var. Buraya yine 3 tane yaprağımızı yapalım. Evet, şöyle son yaprağımızın ilmeklerinin hepsini birlikte topladım. Şimdi tekrar 2 zincir çektim. Tığıma 2 defa ip aldım. Hemen ilk boşluğu atlıyorum. Burada 2 zincir boşluğuna bir üçlü trabzan. Tekrar 2 zincir ve son V boşluğunun içine yine 3 tane çiçeğimizin yaprağını yapalım. Şu boşluğu atlıyorum, son V boşluğunun içine. Evet, hepsini birlikte topladım. Tekrar sonda 2 zincir çektim. Tığıma 2 defa ip aldım. Hemen şurada 1 2 zincir bırakıyorum. Üçüncü zincirin içine bir üçlü trabzan yaptım. Bu şekilde kapatmış olduk. Hemen şöyle kontrol edelim. Evet, şöyle daha rahat görebilirsiniz. Başlangıçta 7 zincir çektim. İlk V boşluğunun içine 3 tane yaprağımızı aralarda 3 zincir çekerek yaptık. 2 zincir, 2 zincir boşluğuna bir üçlü trabzan, 2 zincir, tekrar köşedeki V boşluğunun içine aynı şekilde devam ettim. 2 zincir tam ortaya bir tane üçlü trabzan, 2 zincir ve aynı şekilde devam ettim. Artık bu tarafı zaten buradan takip edebilirsiniz. Şimdi bir sıra daha yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bakın 7, 5, 7, tekrar 5 tane zincirimiz var. Terse döndüm. Hemen burada ilk boşluğun içine bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı boşluğa bir ikili trabzan. V boşluğumuzu yaptık. Artık çiçeklerimiz için V boşluklarıyla yuvalar oluşturuyoruz. 2 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne. 2 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne, 2 zincir, bir ip aldım. Hemen bu ortadaki üçlü trabzanın üzerine yine V boşluğu yapacağız. Bir ikili trabzan, 3 zincir, tekrar bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne, 2 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne, 2 zincir, bakın 2 zincir bir, 2 zincir ikincisi, üçüncü kez 2 zincir. Hep aralarda bu şekilde ilerleyecek. Şimdi yine ortaya geldim. Hemen buradaki trabzanın üzerine önce bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tığıma 2 defa ip aldım. Hemen aynı yere bir üçlü trabzan. Arada 2 zincirimiz var. Tekrar buraya bir üçlü trabzan. Evet, tekrar 3 zincir, hemen son olarak bir ikili trabzan yapıyorum. Evet, şöyle tekrar göstereceğim. Bir ikili trabzan, burada da bir ikili trabzan, ortada 2 tane üçlü trabzanımız var. Arada 2 zincirimiz var. V'lerin arasında 3 zincirimiz var. Evet, şimdi tekrar 2 zincir, hemen sıradaki boşluğa bir sık iğne, 2 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne, 2 zincir, tekrar üçlü trabzanın üzerine bir V boşluğu.
Evet, tekrar 2 zincir, bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne, son kez 2 zincir, son boşluğun içine V boşluğu yapıyoruz. V boşluklarımız her zaman 3 zincirle yapılıyor. Tekrar sonda 2 zincir çektim. Tığıma bir ip aldım. 1 2 3 4 5. zincirin içine bir ikili trabzan yaptım. Şöyle biraz uzatarak yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim ve döndüm. Evet, şimdi bundan sonra artık modelimiz kendini tekrar ederek ilerleyecek. Şöyle gösterecek olursam 7 zincir çektim. Şöyle terse dönelim. 7 zincir çektim. Burada ilk V boşluğunun içine yine 3 tane yaprağımızı yapacağız. Aralarda 3 zincirimiz olacak. Daha sonra 2 zincir çekeceğiz. Bakın alt sıradan takip edebiliyoruz. 2 zincir çekeceğiz. Şu ortadaki 2 zincir boşluğuna bir tane üçlü trabzan. Tekrar 2 zincir. Hemen burada üçlü trabzanın üzerindeki V boşluğunun içine yine bir tane çiçeğimizi yapacağız. Tekrar 2 zincir. Şurada bakın ilk boşluğu atlıyorum hep sağında ve solunda. Ortadaki 2 zincir boşluğuna yine bir tane üçlü trabzan. Buraya tekrar 2 zincir, yine yanındaki boşluğu atlayıp köşede 2 tane V boşluğumuz var. Buraya bir tane çiçeğimizi yapacağız. Sonra 2 zincir, bir tane trabzan yapıyoruz. Bu iki üçlü trabzanın ortasına. Tekrar 2 zincir, buraya yine bir tane çiçeğimizi yapıyoruz. Bunu alt sırada aynı şekilde tekrar ettik. Bakın burada. Şimdi başlangıç biraz model kurulumu olduğu için karıştırabilirsiniz ama burada birinci sırayı yaptık. İkinci sırada yuvaları oluşturduk. Daha sonra yine çiçeğimizi yaptık ve yine yuvaları oluşturduk. Yani artık alt sıradan takip etmeye müsait bir örnek çalışması. Şimdi ben bir tane daha, yani burada çiçeğimizi tamamlayacağım. Daha sonra size kenar çalışmasını ve bağcık çalışmasını göstereceğim. Hemen burayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Evet, son sırayı tamamladım. Şimdi bu sırayı tamamladığımız zaman kenar çalışması yapıyoruz. Şimdi kenar çalışması yaparken buradan başlayacağız. Sona geldiğimiz zaman burada bağcık çalışmasını yapacağız. Daha sonra ipimizi kesip burada da yine bağcık çalışmasıyla devam edeceğiz. Şimdi burada son kenar trabzanını yaptıktan sonra bir zincir çektim ve terse döndüm. İlk boşluğun içine bir, iki sık iğne yaptım. Şimdi şöyle üçüncü sık iğnemi yaptım. Çünkü bağcık çalışması yapacağız. 1, 2, 3 zincir. 3 tane sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. Şöyle sık iğnenin, son sık iğnenin üzerindeki 2 ilmekten tığımı geçirdim. Buradan bir ip aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Bakın bu şekilde. Şimdi sıradaki 3 zincir boşluğuna yine 3 tane sık iğne. 2 ve 3. Hemen 3 zincir. Şöyle ilmeklerin üzerinden tığımı geçirdim. Buradan bir ip aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Sıradaki boşluğa yine 3 tane sık iğne. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Hemen şöyle geçirdim ve kaydırma yaptım. Şimdi ortadaki boşluklara geldiğimiz zaman burada 2 zincir, bir tane trabzan, tekrar 2 zincir. Şimdi burada sadece sık iğne yapacağım. 2 sık iğne, 2 zincir boşluğuna, bir tane trabzanın üzerine sık iğne, tekrar boşluğa 2 sık iğne. Yani arada 5 tane sık iğnemiz oldu. Bu son sık iğnenin üzerine yine 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen buradan ilmeğimi aldım ve kaydırma yaptım. Sıradan devam ediyorum. Tekrar aralarda 3 zincir boşluğuna 3 tane sık iğne yaptım. 3 zincir. Hemen şöyle üzerinden aldım ve kaydırma. Tekrar buraya geldim. 3 tane sık iğne. Tekrar 3 zincir ve kaydırma yaptım. Şimdi burada yapmış olduğumuz bu 3 zincir, bakın şu yapraklarımızın üzerine gelmiş oldu. Bu arada 5 tane sık iğne yapıyoruz. Beşincisinin üzerine yine piko yapmış olduk. Şimdi buradan devam ediyorum. Ortaya gelene kadar aynı şekilde devam edelim. Hemen buraya atlıyorum. Yani yaprakların üzerine batmıyorum. O zaman boşluklar oluşuyor. 2 zincir boşluğuna 2 tane, trabzanın üzerine tekrar 2 zincir boşluğuna 2 sık iğne.
Evet. Ortaya gelene kadar devam edelim. Evet, ortaya geldiğimiz zaman hemen burada yine aynı şekilde devam ediyoruz. 2 zincir boşluğuna 2 tane, trabzanın üzerine 1 tane. Dilerseniz burada trabzanın üzerine, yani tam ortası olduğu için buraya 1, 2, 3 şöyle yine kaydırmamı yaptım. Tekrar buraya 2 tane. Şimdi burada 2 tane yaptığımız için 2 zincir boşluğuna ortaya yaptığımız zaman çok sık bu pikolar olmuş oluyor. O yüzden ben diğer bandanada yapmamıştım ama burada bu şekilde gösterdim. Şöyle hemen devam edeceğim. 3 zincir boşluğuna 3 tane, bakalım nasıl görünecek. Evet. Evet, bu şekilde de devam edebilirsiniz. Şu ortaya yapmasanız da olur yani. Aynen düz bir şekilde şu aralarda yaptığımız gibi devam edebilirsiniz. Bakın burada sadece yapraklarımızın üzerinde olmuş oldu. Şimdi bunu sona gelene kadar devam edeceğim. Daha sonra bağcık çalışmasıyla bitireceğiz. Evet, sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde kenar çalışmasını yapmış olduk. Şimdi burada sona geldiğimiz zaman hemen sonda 2 tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle 1, 2, hemen bir tane de 1, 2, 3, 4, şu beşinci trabzanın, pardon, beşinci zincirin içine bir sık iğne yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Bir ip aldım. Yine son sık iğnenin şöyle 2 ilmeğinin içinden tığımı geçirdim. Buradan bir ilmek aldım. 3 seferde çıkarak şöyle ilkinden tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir. Hemen şu birleşme noktasındaki 2 ilmeğin altından aldım. İlkinden tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Hemen birleşme yerinden buradan tığımı geçirdim. İlkinden tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Bu şekilde bağcığımıza devam ediyoruz. Bende 18 tane yeterli geldi. Yani 18-19 tane yapabilirsiniz. Burada sonda, yani sonuncusunu yaptıktan sonra bir zincir çekip ipinizi kesiyorsunuz. Daha sonra bu ipi şöyle daha ince bir tığ numarası ile terste aralarda gizleyebilirsiniz. Şimdi diğer tarafta bağcığa başlarken hemen şöyle yine başlangıç ilmeği atacağım. Tığıma şöyle başlangıç ilmeği attım. Biraz uzun bıraktım. Bakın burada 2 tane sık iğne ile başlamıştık. Şimdi burada hemen şu 1, 2, 3, 4, 5. zincirin içine batıyorum. Burada 2 tane yapmıştık. Sadece zincirle döndüğümüz için 3 tane görünüyor. Bakın zincirle döndüğüm yere tam buradan ilmeğimi almış oldum. Hemen bir sık iğne yapıyorum. Şu ipimi bu tarafa çekeceğim. Araya alıyorum. 2 ilmeği birlikte topladım ve bir sık iğne yapmış oldum. Şimdi burada şu ipimi de yürüterek 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir ip aldım. Şimdi bu ilk yapmış olduğum sık iğnenin şöyle yine çok sıkı yapmayalım. İlmeğin içinden yine aldım ilmeğimi. Tekrar ilkinden tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Burada da bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar 3 zincir, ilmekleri topladım. Yerden tığımı geçirdim. Aynı şekilde trabzanımı yaptım. Hemen son kez gösteriyorum. Buradan aldım. İlkinden tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte kapattım. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Şimdi burada hemen şöyle bitmiş olan bandanamızın üzerinden göstereceğim. Şimdi burada ölçü şöyle yetişkinler için burada bakın bu 42 santimetre olmuş. Yani 40 santimetreden küçük olmasın. 42, 43, 44 santimetreye kadar burada sırayı büyütebilirsiniz. Yani başınıza ölçerek devam edebilirsiniz. Çocuklar için yapmak isterseniz burada bir yaprak sırasını eksiltebilirsiniz. Bebekler için yapmak isterseniz 2 yaprak sırasını eksiltebilirsiniz. Burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaprak sırası yapmışım. Bir tane daha yaprak sırası, yani 7 tane olmuş olsaydı biraz daha
büyük kullanmak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ya da bunu üçgen şal modeli olarak da değerlendirebilirsiniz. Ayrıca hafif bir buhar ütüsü yaptım. Tersinden ütüledim. Yani buhar vermeden şöyle hafif ütüyü değdirerek de yine çok fazla bastırmadan, çok fazla örgüyü ezmeden yine ütü yaptım tersinden. Şimdi ütü yaparken şuna dikkat edelim. Bakın şu şekilde çevirdim, ütü yaptım. Şimdi şuradaki zincirlerimizin düzgün durabilmesi için şöyle buhar verdiğinizde ya da hafifçe ütülediğiniz hemen şöyle elinizle aşağıya doğru düzeltirseniz, çünkü benim kullanmış olduğum ipim merserize olduğu için biraz toplama yapıyor. Şöyle düzelttiğiniz zaman, hatta örerken de bakın örnek parçasında bakalım. Gördüğünüz gibi hafif bir toplama var. Tabii ki elinizin yapısına göre değişebilir. Eliniz çok sıkıysa bunlar daha gergin olabilir. Şu kısımlar yukarıya doğru şöyle yukarıya doğru gergin duracaktır. O yüzden bakın burada yine tam düz bir görünüm yok. Ütülerken burada şöyle aşağıya doğru çekiyoruz ve burası düzgün bir görünüm alıyor. Evet. Bu şekilde modelimizin anlatımını tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.